Evet arkadaşlar, yılın son gününde sevgili ünlü astroloji uzmanı, şöhretli isimlerin yakın arkadaşı İpek Canbulat'la birlikteyiz, huzurlarınızdayız. Merhaba herkese. İpek hoş geldin canım. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Canım rica Evet, ederim. yayını da paylaştık ama biliyorsun bugün senenin son günü olduğundan dolayı insanlar meşgul. Çoğu gittiler kuaförlere, çoğu gittiler hazırlık yapıyorlar akşamları eğlenceye gitmek için. Evet, biraz, paylaşabilir miyiz acaba canlı yayınımızı? Eee, do Merhabalar, merhabalar. Size de dostlar Happy New Year. dostlar gelmeye başladılar bile. Ben bugün sende böyle bir farklılık, gözlemliyorum. Bir Aslında, daha bir canlı, daha bir güzel, hep güzelsin de daha böyle teşekkür bir ederim ama inan değilim. Bugün yorgunum aslında ama dünden biliyordum saat 3'te yayın yapacağımızı. O evet, yüzden dolayı da böyle çok fazla açıkçası hazırlanamadım. Çünkü akşam için hazırlığım için kuaförden saat 5'te randevu aldım. Malum bizim İstanbul'la yani Türkiye ile burada saat farkı var. Çok olmasa da 1 saat fark var. O yüzden dolayı da, yani hazırlıksız böyle ancak bu kadar olabildi yalap şap. Akşam için canım. ayrı hazırlanıp şimdi ayrı hazırlanmak istemedim. Herkese merhabalar diyorum. Hoş Ne geldiniz. hoş geldiniz arkadaşlar. Arjantin'den Nelida Manzano, hola, hola Nelida, desde Arjantin, ve Patricia yine Arjantin'den burada, Lydia Fransa'dan burada, ve pek çok dostumuz burada. Bonjour Lydia, hola, Patricia, hola, Nelida ve merhaba dostlar. Türkiye'den, güzel yurdumuzdan, her yerden yazan arkadaşlar, katılan arkadaşlar ve bizi dünyanın her yerinden izleyen dostlar. Çok sevdiğiniz İpek Canbulat'la 2 gün üst üste karşınızdayız arkadaşlar. İpekçim, bu Efendim Bilal abicim. bu sabah, uyandığımızda hepimizi üzen bir haberle karşılaştık. Sevgili Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım, kanser Biliyorum hastası. rahatsızlanmış. Evet, kanser hastası biliyorsun ve ambulansla gece yarısı hastaneye kaldırılmış. Önce bir ona geçmiş olsun diyelim istersen. Evet, bence de çok geçmiş olsun ama, kadıncağız zaten ağırdı ve aynı zamanda üzüntülerinden bunları yaşadı. Çünkü evlatla anne arasında gerçekten hiç kimse giremez ama bu 2 evladın, küskün olması, dargın kırgın olması inşallah diyorum geçmiş senede kalır bu olay da gerçekten bir daha tekrarlanmaz ya barışırlar diye düşünüyorum. Aslında bir dönem barıştıklarını duysam da, barışmış olsalardı bu kadıncağız neden acaba böyle oldu? O yüzden dolayı, Değil mi? Üzüntüden zaten Kadriye Hanım'la geçen gün telefonda konuştuğumda doktoru ona, üzüntüden, doktoru ona Kadriye Hanım'a üzüntüden kansere yakalanmışsınız demiş. Aman dostlar, aman diyeyim sakın ha derdiniz büyük olabilir, derdiniz, eee, sizi çok üzebilir ama sakın, sakın şey yapmayın, yani bırakmayın kendinizi. İnşallah her derdin, sıkıntının çözümü vardır Allah katında. Sakın ha içinize atmayın. Bakın çok içinize atarsanız, çok dertlenirseniz kötü hastalık sizi yakalayabiliyor. Allah hepinizi böyle bir dertten korusun ve, Kadriye Hanım'la yaptığım görüşmeyi YouTube'da da video olarak yayınlamıştım arkadaşlar 3 gün önce. Onu videolarımın arasında görüp izleyebilirsiniz. Özcan Deniz'in annesiyle 3 gün önce yaptığım bu konuşmayı izleyebilirsiniz. Kendisine şifa diliyoruz. Arar mı Özcan Deniz sence annesini? Ne diyorsun tabii ki arar. İnsan annesini zaten böyle zor günlerinde aramalı. Aramazsa ayıp eder ama arar yani. Özcan Deniz, aslında annesiyle erkek kardeşi yüzünden, husumet yaşadı. Yoksa Kadriye Hanım bir anne olarak yerden göğe kadar haklı. 2 evladın ortasında kalmış, direnen ve aynı zamanda stres sahibi olup, işte, böyle bir hastalığa, amansız bir hastalığa yakalandı. Ama Özcan Deniz, kesinlikle aramaz diyemiyorum, arar ama bu evliliğinle alakalı biliyorsunuz bu Tamar'dı değil mi eşinin ismi? Tamar, evet, Bununla Tamar, alakalı da, yani Tamar, Özcan'ın Tamar, annesiyle de, Tamar, Tamar'ın arasında bir husumet var. Tamar, O Tamar yüzden Hakan. dolayı da evet, o yüzden dolayı da, Özcan'ın annesiyle
eşinin sıkıntısından dolayı da sıkıntı yaşayabilir. Yani orada belki bir ikilemde kalabilir ama ben olsam annemi tercih ederim, eşimi tercih etmem yani. Ya, diyormuş ki Özcan Deniz Kadriye Hanım'a, annesine, annesi söyledi bana, "Eşimden özür dilemedin, eşimden özür dileyeceksin." Biliyorum. Konu bu zaten, konu bu. Evet. Eşinden niye özür dilesin ki bir anne? Ya, Yani her zaman ne olursa olsun büyükler hiçbir zaman özür bakın, özür dilemek erdemliktir ama özür dilemenin de bir şekli hududu vardır. Yani şimdi Tamar, Özcan'ın 2'nci eşi. Dolayısıyla hiçbir zaman ilk evliliğinde böyle sıkıntılar hiçbir zaman bu kadın yaşamadı. Neden bu konular hep Tamar zamanında oldu ve yaşandı? Özcan biraz yani, açıkçası ikilem içerisinde ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Bence Allah ıslah etsin annesini aramalı ya, diye düşünüyorum, ve Allah gerçekten Kadriye Hanım'a acil acil şifalar versin. Bir anne olarak onun ızdırabını çok iyi anlayabiliyorum. evet, kardeşler de ikiye bölünmüş durumda. Evet, Kardeşler de ben bu, Özcan Deniz'le ağabeyi arasındaki bu, tartışmalarda, bu kavgada Özcan Deniz'i tuttum ekranda, bu program yaparken, Söylemezsem Olmaz programındayken Özcan Deniz'in haklı olduğunu söyledim. Çünkü, 30 senedir, 35 senedir Özcan Deniz'le ben yan yana yürüdüm ve her şeyi görüyorum. Adam sırtı terliye sahnelerden yıllarca para kazandı. Özcan Deniz kazandı o paraları evet ve biliyorum. kardeşiyle, ailesiyle paylaştı. Özcan Deniz'in parasını yönetirken hatalar yaptı Ercan. Özcan böyle düşünüyor. Ben de Ercan'ın yaptığının yanlış olduğunu söyledim ekranlardan. Özcan, şeyi tutanlar, Ercan Deniz'i tutan kardeşler bana da düşman oldular, biliyor musun? Bugün yurdaya Bana da geçmiş evet, olsun. ben de birkaç tane yayına katılmıştım, Evet, diğer sosyal medyada ama, orada da aynı şeyi, beni de böyle topa tüfeğe tuttular. Yani ben ki onlara gerçeği söyledim. Çünkü burada çalışan Özcan, burada aslında altın yumurtlayan tavuk Özcan. tabii, Dolayısıyla ailesine, herkese baktı. Erkek kardeş de şimdi açık konuşmak gerekirse Özcan'dan faydalandı. Doğrusu bu. tabii, doğrusu Faydalandı. bu. Doğrusu Sonra bu. ne oldu? Parayı olumsuz yerlerde kullandı. Sen Şimdi şimdi vakti zamanında üretirken altın yumurtlayan tavuğa, parasını kullanırken, harcarken iyiydi de ondan sonra ne oldu? Çünkü Özcan gerçeklerin farkına vardı. evet, şimdi bugün ambulansın arkasından video çeken, yurda kız kardeşi hastaneye kaldıran onu arabasıyla ambulansı takip eden o gece çekilen videoda yurdayı aradım, telefonu var bende. Aramadım da mesaj yazdım. "Geçmiş olsun, anneniz nasıl oldu, yapabileceğim bir şey var mı?" diye. Aman bana bir zehir zemberek döndü. Bir zehir zemberek mesaj yazdı. İnanmıyorum, Yok, gerçekten tabii, mi? tabii, tabii. İşte ben, kötüymüşüm, ben yanlış bir insanmışım filan. Sebep? Doğruları söylediğim için ekranda. Özcan Deniz haklıdır. Özcan Deniz'in parasını kardeşi yanlış Ha, yönet yani o da, affedersiniz, annesini mi koruyor yani? Annesini Zaten anneler her a zaman haklıdır ya. annesini koruyor meselesi değil de, burada yanlış yapanı koruyor. Yani Ercan'ı koruyor. Annesi de Ercan'ı tuttuğu için, dolayısıyla annesini koruyor. Yurda ve onun gibi başka kardeşler de var. Bilal İşte, abi, üzgünüm ki sizin gibi herkes sizin gibi düşünüyor. Siz farklı düşünmüyorsunuz. ya Toplumla, halkla aynı düşünce içerisindesiniz. Doğrusu da bu zaten. hiç cevap vermedim. Çünkü zaten sıkıntılı kız. Annesinin derdine düşmüş. Hiç Doğru cevap vermedim. söylüyorsunuz, Zaten doğru. küstüm Hele ki değil. bugün de mümkün değil, yani, böyle bir şeyin Tabii. cevap verilmez. Yok, neyin ne olduğunu Hakikaten de herkes biliyor. üzüldüm. Tabii, neyin ne olduğunu da herkes biliyor zaten. O da görecek günün birinde, doğruyu anlayacak. Peki, sen çok titiz bir çalışma yaptın. Şimdi ona geçeceğiz ama önce en son gelişmeyi söyleyeyim ben. Eee, Abi dizisi 1 Ocak'ta başlayacaktı. 1 Ocak perşembe başlayacaktı. Ancak belirsizlik sürüyordu. Perşembe mi, salı mı derken 13 13'üne mi Ocak aldılar? 13 Ocak Salı gününe, Salı günü başlayacağını yapım şirketi açıkladı ve yeni bir tanıtım yayınladı. Yeni tanıtımı izleyebildin mi, görebildin mi? Yani, yine Yani, Bilal abi şöyle söyleyeceğim, şimdi
Şeffaf mı konuşmamı istiyorsun? Evet, şeffaf konuşmanı istiyorum. Kırılma, darılma, gücenmece ya da, yaptığım yorumlarda tabii ki tepkini söyleyebilirsin. Benim naçizane fikrim, Evet, şimdi ayın 3'ünde biliyorsunuz ki dolunay var. Dolunaydan dolayı ve geçmiş retrolardan etkilenen bir afra vardı burada. Ama ayın 13'ü, 13 biliyorsunuz ki, yine Hristiyan literatürlerine göre uğursuz bir rakam sayılır. Salı günü için de sallanır derler. İnşallah 13'ü değil de 14'ü, 15'i olur diye düşünüyorum. Çünkü benim için açık konuşmak gerekirse çok olumlu bir elektrik değil, yani bu tarihi ben beğenmedim. Ben öyle mesela mi? uçakta bile tabii, uçakta bile bana 13A, 13B falan verildikleri zaman, şimdi tabii check-in'lerimizi kendimiz yapıyoruz daha önceden, asla kabul etmem. Gerçekten bu doğru, yaşanmış ve uğursuzdur. Bakın Bülent Hanım da hiç sevmez 13'ü. Hiç. Bülent En Ersoy. nefret ettiği rakam tabii. Kesinlikle 13 Şimdi rakamından nefret eder. Bir dakika, Abi dizisinin 13 Ocak Salı günü yayınlanması sence doğru değil mi? Onu mu söylüyorsun? Hayır, doğru değil. Doğru bir tarih seçimi değil. Retro bitmiş olabilir, dolunay bitmiş olabilir ama o süreç içerisinde yeni aya başlangıç olacağından yenilikler olabilir idi. Ama sayıdan kaybetti ve günden kaybetti. Bakın pazartesi gününü ay yönetir. Dolayısıyla iş hayatınızda, yeni bir iş başlangıcında yahut da yeni kararlarınızda mutlaka Evet. yapmanız gereken pazartesi günü yayına, yani pazartesi günü işe başlamanız ve pazartesi günü, buna karar vermeniz olacaktır. Salı günü hep derler ya, salı günü sallanır, olumsuzluklar getirir diye. Evet, ben aynı fikirdeyim. Salı günü olumsuzluk getirir. Onun için benim için, yani, çok güzel bir tarih değil ama inşallah daha önce ayın 1'indeydi, 13'ünü aldılar ya, umarım 14'ü bile olsa çok iyi olur. Çarşamba da mesela ya da perşembe. Benim mesela en uğurlu günüm perşembedir. Mesela Afra'nın burcuna göre baktığımda Ateş grubu, burcu. O yüzden dolayı onun da en uğurlu günü perşembedir. Öyle mi? Perşembe ve cuma. Evet. Evet. Salı günü olmasını demek ki Kenan İmirzalıoğlu istedi. Yani Salı Ama günü, işte iyi bir tarih değil yani. Bir defa rakamdan kaybediyor 13. Uğursuz bir rakam. Yani ama ya inşallah bu tabii inanç meselesidir. İnanç meselesidir. bula 31 gün içinde 13'ü mü buldular ya? Hakikaten doğru Evet, söylüyorsun. diyorum ya size 13 ne alaka yani? 13 rakamı ne alaka? Ne alaka 13 rakamı? Değil mi? Hakikaten. Şimdi Salı günü bir de karşılarındaki dizilere göre de tabii seçtiler herhalde. Kıskanmak dizisi var. Beğeniliyor, seviliyor ama 5 reytingi çok fazla geçemiyor. 5 civarı reyting alıyor. Hatta bazı haftalar 3,5-4 aldığı da oldu. Now TV'de, Show TV'de Rüya gibi var. Bunu da seviyorlar ama bu da 3,5-4 reyting. 4 reytingi geçemiyor. Mehmet Fetihler Sultanı var TRT1'de. O da 5 reyting civarı. Yani karşılarında kuvvetli dizi yok. Özgün Amal'ın Kıskanmak dizisini Mehmet Müsur'la oynadığı saymazsak kuvvetli dizi yok. Herhalde bunun için salıyor. Çünkü pazartesi yapsalar Uzakşehir var. Pazartesi Uzakşehir var. Perşembe de kuvvetli bir iki dizi var yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde bunu dişlerine göre gördüler bu dizileri. Onları geçeriz diye düşündüler. Sen nereye gittin? Sen nereye gittin? İpek, İpek elma dersem çık, armut dersem çıkma. İpek Canbulat, sonunda kendisini kaybetti. Bak gitti. Hadi İpek. Yani dostlar, arkadaşlar, İpek Canbulat doğru söylüyor ya. 13 rakamı uğursuzdur ya. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptılar? Neden hiç bunu dikkate almadılar? Yani şart mıydı ayın 13'ünde başlamak? İpek geldi. İpek geldi. İpek geldi evet. Yani Yani ben anlayamıyorum. Çok özür diliyorum bütün izleyicilerinizden. estağfurullah. Kıbrıs'ta bir internet problemi var her zaman olduğu gibi. Çünkü burada 4G ve 5G yok. O yüzden dolayı 3G'den bağlanıyoruz. Böyle bir kopukluklar oluyor. Bir de Beşparmak Dağları'nın aralarındayım. İnternette problem var. Aman dikkat et Türkiye internetinden bağlandım şu anda. dağlara yakınsın o zaman. Girne'nin Yakınım dağlar. evet. Beşparmak Dağları'na yakınım evet. Ya anladım, anladım. Güzel yerler oralar. Yani şimdi o zaman Abi dizisinin bir de şimdi bu dizinin yeni tanıtımında biraz daha
dikkatimizi çekti. Aralarında bir aşk hamlesi, aşk bağlantısı olduğu şeklinde ve sosyal medya, Afra Saraçoğlu'yla Kenan İmirzalıoğlu arasında, bu dizide bir ilişki yaşanacağı kanaatinde. Dolayısıyla da bugün çok daha büyük tepki gösteriyorlar. Özellikle Twitter'da yorumlarda 24 yaş büyük, dedesi gibi duruyor. Yaşında görüntü itibarıyla diyorlar herhâlde bunu. Çünkü Evet, dizi sonuçta. evet, Evet, uymaz. Dedesi yaşında gibi görünüyor diyorlar evet, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili. evet. Okudum ben. Kenan İmirzalıoğlu neden ailenin çocuğunu, şey yapıyor, oynuyor ki? Yani hâlâ yaşı 52 olmuş, ailenin çocuğu. Yahu aile babasını oynasana diyor insanlar mesela. Yani Evet. 20 yaşında, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda jönler oynasın, bırak ailenin çocuğunu. Sen ailenin reisini oyna, yine otoriteni koy. Anlatabiliyor muyum? Genç kızlarla sevgili olma da genç kızları nasıl mesela taşacak bu denizde görüyoruz, Koçarı, Adil Koçarı'yı. Eleni'ye nasıl baba gibi yaklaşıyor, babası, abisi gibi yaklaşıyor. Teşekkür ederim Banucuğum. Banu teşekkürler. Yani Şimdi sen de Hıı. bir ağırlık koyabilirdin. Yani, senaryoda o şekilde yazılabilirdi. Ama sen, sevgili olmak istiyorsun Kenan İmirzalıoğlu ve dizi yayınlanmadan çok büyük tepki var. Ne diyorsun? Şimdi benim de, aslında, yorumları okuduğum zaman bu dizinin baştan tutmayacağını söylediler. Ama bilmiyorum tabii bunu neye istinaden söylediler bilemiyorum. Ama bana kalırsa ben az önce mesela sizin takipçilerinizden birisi yazmış, "Hepsi Allah'ın günü." diyor. Bakın hanımefendi, her günün bir enerjisi var. Her zaman söylediğim gibi. Günlerin de enerjisi var. Ben enerji uzmanıyım, biliyorum. Mesela pazar günü sendromu vardır. Neden? Ertesi günü işe gideceksindir, dinlenmişsindir cuma, cumartesi. O dinlendikten sonra tekrardan böyle bir o işe gitme bir, kötü enerjisi gelir üzerine ve salı günleri ben bunu çok analiz ettim ve denedim biliyorum. Hepsi Allah'ın günü olabilir. Biz cumayı kutsal sayarız, perşembeyi cumaya bağlayan günü ama mesela Hristiyan aleminde pazar günü kutsaldır. Bu bir inanç meselesi, bu bir enerji meselesidir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bana kalırsa salı günü değil, ayın 13'ü değil ama sonuç itibariyle bir 14'ü 15'i ya da diğer günler olabilirdi. Ya da neden salı? Hem gününden kaybetti hem de tarihinden kaybetti. Çünkü gerçekten girin bakın 13 uğursuz sayıdır derler. Şimdi diyeceksiniz ki, "A, spiritüelle hayat mı olur?" Bunlar yaşanmış, denenmiş, ta çağlar önceden, kaç çağ önceden, kaç yüzyıllar önceden yani birtakım yaşayan insanların bugünlere kadar gelen yazgılarını, yazılarını okuyorum ben. Biliyorum. O yüzden dolayı diyorum. Tabii ki inşallah tutsun, niye tutmasın ama kayıplar çok burada. Mesela dediğiniz gibi Twitter'da da okudum ben. Yaş konusu önemli bir konu. Ama Afra çok başarılı bir kız. Kenan İmirzalıoğlu'yla bu Abi dizisini tutup tutmaması çok da önemli değil. Afra'ya her türlü kapılar açık. Afra'nın önü açık, önü aydınlık. Yani bakın Bulgari gibi bir firmanın onunla yaptığı sözleşme yahut da diğer yerlerden de gelen teklifler. Biz bunları zaten yaşayıp göreceğiz. Afra gibi başarılı bir, çocuğun, bence muvaffak olmaması ihtimali çok az, öyle söyleyeyim. Eğer buradan geldiyse, eğer gerçekten, bununla ilgili kötü bir yorum varsa, tutmaz diyorlarsa neye istinaden dediğinizi bilmiyorum. Ben de açıkçası öğrenmek istiyorum. Aranızda yazarsanız okuruz zaten. Evet, Banu Kabaş teşekkür ederim. Bu arada Afra'nın şarkı söylediğini de duyuyoruz bu Evet, tanıtımda. evet, evet. Sesi Eee çok güzel Afra'nın. Sesi çok güzel. Evet, Ablası rolündeki ablası karakterini evet. banyoda yıkarken ona şarkı söylüyor. Sürprizlerle dolu bir, dizi geliyor ama bakalım inşallah biz yanılırız, inşallah beğeniyle izleriz, inşallah severek izleriz ve Afra adına da üzülmeyiz diyorum. Peki, sevgili İpek Canbulat, sen 2026 yılı için, eee Afra Saraçoğlu ve, Mert Ramazan Demir'e Mert baktın. Ramazan Demir'le ilgili biraz erken mi yapayım yorumu? Biliyorsun ki yayının kapanışında hep yapardık bu yorumu ama ben dün çalışmalar yaptım. Evet, İstersen yayının sonunda da söyleyebiliriz. Sen evet. bilirsin. Yayını buna ayırdık zaten biliyorsun. Başka bir konu Biliyorum, evet. Ben konuşacağız. baktım zaten geniş ve Evet, detaylı olarak baktım. evet, Mert'in Kova burcu olmasından dolayı 15 gün önce yapmış olduğum yorumda Mert'in arkadaş çevresinin,
onu birazcık negatif enerji olarak etkilediğini ve aynı zamanda son derece başarılı olduğunu ama Afra'nın 2 tık daha Mert'ten başarı açısından, teklifler açısından, bir de bayan olmanın vermiş olduğu bir artının vesilesiyle hayatına katacağı güzellikler olacak. Hı. 2025 yılında onların ilişkisini yıkmak isteyen, toplum içerisinde halktan da insanlar, en yakın arkadaşları olsun, yine aynı sektörde bulunan kişiler de olmak üzere, ayrılmalarını istediler ama onlar ayrılmadılar. Ama bunun sebebini de daha önceki yayınlarda da ben anlattım. Öyle olması gerektiği için böyleydi zaten ama sonuç itibarıyla işsel anlamda ikisinin de işi paralel doğrultuda çok güzel hedeflerle aydınlığa ulaşacak ve kavuşacak. Özel hayatları ile ilgili şu an yorum yapmayacağım. Az sonra belki yaparım ama işsel anlamda Mert'in önünde 2 tane proje görülüyor ve bu Mert açıkçası 2 tane bu projeden faydalanarak sanıyorum martın 4'ündeydi çünkü Balık burcuna geçerken bir sıkıntı yaşayacaktı. Küçük bir sıkıntı, o da nazardan kaynaklı ve ondan sonra, önü açık ve aydınlık olacaktı. Fakat Afra'yla ikisinin burçlarını karşılaştıracak olursak bir tanesi hava grubu, bir tanesi ateş grubu. Ateş grubu olan Afra biraz sakin, sükunetli, merhametli. Mert bir o kadar yine hareketli ama adımlarını çok hızlı atmayan, çok durgun bir şekilde düşünüp, temkinli bir şekilde hayata, yeni başlangıçlar yapacak potansiyelde görülüyor. 2025'in Ağustos'un 10'uyla Eylül'ün 18'i arasında geçen bir süreç içerisinde Mert'le alakalı doğum haritasına da baktığımda bir yükseliş evet görüldü ama nedense, hani, bu anti dediğimiz onların mutsuz olmasını isteyen yahut da, Evet, işte, artık bunlardan sıkıldık, yani, göz önünde olmasınlar, ayrılsınlar. O ona onu layık görmedi. Öbür taraf bunu buna layık görmedi. evet, Ama ben aynı fikirde değilim. Çünkü hiçbir zaman da olmadım. Çünkü o kadar çok sevenleri var ki insanlar sevgi enerjisiyle var olurlar. Dolayısıyla sevgi enerjisi insanları ayakta tutabilen, kalkındıran bir enerjidir. Bu sevgi enerjisiyle var oldukları için hiçbir zaman yıkılmayacaklar. Halkın ve onları seven bir kitlenin ama bu kitle küçük bir kitle değil, azınlık bir kitle değil, yüksek bir kesimin onları sevgisiyle olan enerjisiyle daha çok güzel yerlere gelecekler diye bana soruyorlar. Acaba ikisi tekrar aynı dizide oynayacaklar mı diye. evet. Bana en Oynayacak çok sorulan bu. Bakın bir oynayacak. şey söyleyeceğim. Bir dizi Evet, bittikten sonra 2 aynı eküri ya da partner aynı tekrardan yapılacak olan diziye girerse dizi izlenmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü daha önceki dizinin olayını izleyici kafasında böyle çevirir ya da düşünür ama ondan sonraki dizi çok etkilemez. Birazcık ara vermek lazım. Kısa kısa aralıklarla tabii ki onlar tekrar oynayacaklar. Hatta bir reklam filmi de olabilir. Bir reklamda da oynayabilirler ama Türkiye'nin çok büyük bir reklamı bu. Bilemiyorum nedir? Ben görüldüğünü söylüyorum ama, ikisinin bir tatil programları, projeleri var. Özellikle ben Mert'i böyle beyaz karlar içerisinde bir yerde gördüm. Artık nereye gidecek bilmiyorum ama Afra bu ara biraz daha sakin, olmak zorunda çünkü bu iş tekliflerini değerlendiriyor ve aynı zamanda Mert'in Kova burcu olması demek, her zaman söylerdim, hatırlar mısınız? Ne derdim? Kova burcuyla ilgili hep olumsuzluklar bana yazıyorlar şeyleriniz sizin, takipçileriniz. "İpek Hanım hep olumsuz konuştunuz, onun için zampara dediniz." Öyle mi böyle mi? Herkes için bu geçerli değildir. Bazı insanların yükseleni farklıdır. Bazı insanların yükseleni farklıdır. Dolayısıyla Mert'in ben baktığım zaman yükselen burcunda, Eee, yani, muhtemelen su grubu. Bu yengeç olabilir, balık da olabilir, akrep de olabilir. Ama akrep olmasın. Muhtemelen balık ya da yengeç gibi geliyor. Daha sonra, sizler onlarla belki iletişimdesinizdir. Siz, bana onun doğum saatini öğrenirseniz ben daha çok detaylı bilgiler de vereceğim size. Doğum saatini bilmediğim için %90 farazi konuşuyorum ama onlar hiçbir zaman yıkılmayacaklar. Daha ziyade, o Mert'in yeni projeleri ama farklı sektörlerde projeler bunlar. Bir tanesi reklam, ikisinin yine ortak bir reklamı var ama sonuç itibariyle Afra'ya çok büyük teklifler gelecek. Hep ne diyorum? Ben zaten, kızıyorlar bana, "Niye öyle diyorsun?" diyorlar. Afra'yı çok destekliyorum.
Güzelliğinden, gençliğinden değil çocuklar. Çok başarılı, yetenekli ve inanır mısınız olgun bir kadın gibi davranıyor. Hiç Afra'nın abuk subuk hareketlerini gördünüz mü? Şimdi birileriyle mukayese etmek isteyeceğim. Etik olmayacak. O yüzden susuyorum. Sizler kimleri anlattığımı anlıyorsunuzdur. Bizi sürekli takip ettiğiniz için. Afra bir defa son derece temkinli, adımlarını çok sağlam atabilen, son derece gururlu, hassas ve naif. Mert ise biraz saf yönleri var. Arkadaş çevresiyle çok böyle alışveriş içerisinde ve arkadaş çevresini çok fazla ciddiye alan ve onların negatif enerjileriyle hep böyle sıkıntılar yaşayan bir tip. En son sıkıntıyı biliyorsunuz 1,5 ay içerisinde yaşadık. Hatırlar mısınız? Etiler'e gidiyor bir bardan çıkarken bir kadın kumpas yapıyorlar çocuğa. Bunlar hep tasarlanmış, bilinmiş. Bunların ilişkisini yahut da aslında popülaritesini düşürtmek ve aşağı çekmek için yapılmış özel tuzaklardır, unutmayın. Evet. Doğum saati yengeç ne demek? Demin doğum saati yengeç diye yazdı Şimdi arkadaş. öyle değil. Mesela burcu Kova ya, doğum saati kaç? Atıyorum mesela sabah 10 ile 12 arasında doğduysa yükselen burcu farklı olabilir. İnanın burada 10 dakika bile arayla olabilse yine doğum haritasında yükselen burcu farklı olabilir. Yükselen burcu gerçekten su grubuysa farklı ama ateş grubuysa hava ateşi tetikler. Dolayısıyla sıkıntı yaşayabilir. Bakın Mert, geçenlerde de size söylemiştim. Ailesel olarak da çok düzgün bir aileye sahip, ve onun ailesiyle araştırmamıştım o ana kadar ama gurur duydum. Çünkü öyle bir anne baba gerçekten birisini doktor yapmış, bir tane daha bir kardeşi var, kendisi öyle. Yani çok başarılı çocuklar yetiştirmişler. Onları da gerçekten takdir ediyorum bir anne baba olarak. Ama Mert'in hayatında, hepimizin hayatında sıkıntılar var. Birazcık sonuç itibarıyla o sıkıntıları atlatacak ama sonuçta benim tek bir temennim var, özel hayatlarıyla ilgili. Hani bu ayrıldılar, birlikte değiller falan diyorlar ya, bakın ne kadar biliyorsunuz, ne kadar doğru biliyorsunuz yahut bu kadar emin misiniz, emin konuşuyorsunuz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sonra bana gelen bir mesaj daha. İpek Hanım dediniz ki iş hayatlarını engeller ama aynı dizide oynamıyorlar ki, artık aynı işte değiller ki, artık partner değiller ki, çıkabilirler ortaya. Hayır çıkamazlar. Yapımcı nereden biliyorsunuz? Belki aynı yapımcı, belki yeni bir hedefler olacak, belki yeni bir projelere imza atacak. O yüzden dolayı ben sadece şunu söylüyorum. Bu sene onların yılı. Bir defa 2026'da Mert 2025 yılında yaptığı hataların aynısını asla yapmayacak. Hataları var. Biraz dedim ya saf yönleri var. Biraz yumuşak yönleri var. Ama Afra biraz daha sert, biraz daha böyle temkinli, adımlarını sağlam atabilen bir karakter. O yüzden ikisinin hiçbir defa ikiz bile olsanız, kardeş bile olsanız karakterleriniz uyum sağlamayabilir. Bu kadar benden söyleyeceğim, yani duyacaklarınız. Yükselen 26 yılında çok güzel şeyler bekliyorum onlarla alakalı. Hem yükselen işsel anlamda hem özel hayatlarıyla ilgili. Aslında ben onlardan bir yüzük bekliyorum, öyle söyleyeyim. yükselen yengeç diye yazdı demin arkadaş. Yüks Nereden biliyor arkadaşınız doğum Ya saatini Mert'in? herhalde bir röportajda filan söyledi ki Mert arkadaşlar Olabilir. aklında Kovaya kalmış. yengeç de bir defa son derece çok güzel bir şey var. Yengeçler evcimendir. Ve evcimen olduğu için de evine, yuvasına, çoluğuna, çocuğuna, eşine sadakatli en büyük burçtur biliyor musunuz yengeç? Öyle mi? Dünyada görüp evet. Bakın demek ki geçen gün söylediğimi benim fikrimi çürütmek istediniz. Sizin için demiyorum takipçileriniz. Dediniz ki Kova burcu Mehmet Ali Erbil'e örnek verdiniz. İşte böyle zamparalıkları vardır, çok eşliliği sever, özgürlüğüne düşkündür dediniz. Ama Evet, maalesef onun yengeç olması bunları demek ki engelliyor. Çünkü yengeç çok evcimen, evine bağlı ve dolayısıyla gerçekten çocuğu varsa, yuvası varsa, ailesi varsa sahip çıkan, onu çekip çeviren evine ve aynı zamanda kol kanat gerendir. Anlatabiliyor muyum? Yengeç hımm. burcuyla evli olan herkes çok şanslıdır. Bakın onlar iş hayatınla ev hayatını paralel yönde götürürler. Hani işinde eksiklik ya da evinde eksiklik olmaz. İşi de evi de aynı düzeyde gider. O yüzden dolayı demek ki onun gerçekten yengeç olduğunu düşündüm ben zaten. İnanın ben bilmiyordum doğum saatini. Ne dedim Hımm. size? Su grubu ise tolere Evet. eder o kovalığını. Ve buradan yengeç olması benim için çok daha güzel oldu. Yani biraz daha masumlaştırdı olayı, öyle söyleyeyim.
Çünkü ben Kovalar için çok olumlu düşünmem. Yıllardır bunu söylerdim. Kova, yani yok bana, ben, eleştirmem burçları ama, Aslan egosu çok büyük bir burçtur. Anlaşamam zaten. Söylediğim gibi sizle konuşmuştuk, Aslanım demiştiniz. Ama Aslan da yükseleni nedir bilmiyoruz. Detaylı da hatta size doğum haritası çıkaracağım Bilal Bey. Daha Evet, sonra size bunu anlatacağım ve yardımcı olacağım demiştiniz. Hatırladınız mı? doğru Banu'cum söylüyorsun. ben de seni çok seviyorum canım. Teşekkür ederim. Doğru Şimdi söylüyorsun. Mert'in ailesiyle alakalı da bir sıkıntı yaşadığını gördüm geçmişte. Özgürlükçü olduğu için Kova Evet, burçları aileden belli bir yaşta koparlar. Belli bir yaştan sonra uzaklaşırlar. Kendilerine özgürce, kendi zekaları çok kıvrak zekalıdır. Çok IQ'su yüksek bir burç olduğu için, kendi zekasına da inandığı için ailede kalmak istemez. Ailenin onu sarıp sarmalaması onun hoşuna gitmez. Çünkü o kendisi vardır zaten ve kendi inançlarıyla ve kendi bildikleriyle birlikte yola çıkar. Hiç de şaşmaz, beşmez, hata yapmaz hayatında. Kovalar güçlüdür. Bakın azimlidir. Evet, kötü şeyleri de var, huyları ama azimlidir. İşte Mert Ramazan'ın da zaten bu çok, eşlilik anlattığım Kova burcunu, çürüten Yengeç burcu olmasıdır, evcimen olmasıdır. Daha hımm, ılımlı olmasıdır. Mesela yengeçler evde de çok düzenli, itinalıdır. Çalışma hayatında da öyledir. İşe mişe çok erken giderler. Ehli keyif, ya da ekabir değillerdir. Çok farklıdırlar. Ama Mert Ramazan Demir'in hem işsel anlamda bir de bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğun ben, geçenlerde de beni bir danışan aramıştı. Bana onları çok yakından tanıdığını söylemişti. Maddi durumunun çok yüksek olduğunu, daha sonraki tarihlerde demiştim ya ben yurt dışında görüyorum kendisini diye. Evet İpek Hanım, böyle bir hedefi var, böyle bir amacı var. O bir yurt dışından ev alacak. İpek dedi dersiniz, bunu unutmayın yazın. Hem de 2026'da. Ben gene buradayım, bir yere yok olmuyorum. Adreslerim belli, Londra'dan. yerim mekanım belli. Londra'dan alır. Londra'yı çok seviyor. Çiğdem Evet, Londra'yı teşekkür seviyor, ederim. çok seviyor Londra'yı. Londra'dan alabilir. Evet, yani 2026 her ikisi için de diyorsun daha da yükselecekler, daha iyi Evet. yerlere Bakın ne diyor, benim gelecekler. oğlum da Kova yengeç, işinde de evinde de çok başarılı. Çünkü bu bir tesadüf Kova olamaz. yengeç mi Çünkü oğlum? kovalar özgür tabii. Evet, kovaya yengeçmiş hanımefendinin oğlu da. Yazıyor. Ben de aynen öyle söylüyorum yani. Ama kova eğer aslan olsaydı tamamıyla felaketti. Yani felaketti. Öyle Olmazdı yükselen aslan olsaydı. Ya da yükseleni yay olsaydı yine evet, olmazdı. yine olmazdı. Ama buradan, size Hımm. yorgun görünüyorsunuz diyorlar. Bilal Ya, abicim, Nuray Hanım yok, yok, yazmış. yok, değil. Dinlerken biraz öyle gözükebilirim, değil. Öyle güzel anlatıyor ki İpek Hanım, kendimi kaptırıyorum bazen Teşekkür öyle. ederim. Evet, rica ederim. Tatil var mı? Evet, Peki. tatile gidecekler. Belki de gittiler, bilemiyorum yani. Belki de duyarsınız yakında ama yurt dışı yolu var Mert'e. Afra'nın da yurt dışı ile ilgili projeleri var ama işsel anlamda projeleri var, tatil olarak değil. Ama Mert tatil olarak gidecek ve aynı zamanda ne dedim size? Karlarda görüyorum, bilemem. Snowboard mu yapar, kayak mı yapar, kayağa mı gider, Palandöken'e mi gider, Uludağ belki yurt dışına da gidebilir kayağa. Bilemem ama öyle bir şey görüyorum o çocukta. Anladım. Peki, İpekçim, yayını burada tamamlayalım. Çünkü, yani, bugün özel bir gün olduğu için hepimiz için, herkes için. Evet ama ben tabii ki 2026 yılıyla ilgili olarak bir anekdot geçmek istiyorum. Lütfen. 2025 yılında yaşadığımız bütün olumsuzlukların, bütün karanlık enerjilerin, bütün bize veren, bütün tatsızlık veren her şeyi öncelikle vatanımıza, ondan sonra bireysel olarak kendimize olumlu bir şekilde dönmesini temenni ediyorum Yüce Yaradan'dan ve biliyorum ki, hepimiz birtakım sıkıntıların içerisindeyiz ama tevekkül ettiğimiz müddetçe ve enerjilerimizi de sağlıklı bir şekilde kullandığımız müddetçe hayatımızda hiçbir şey aksi gitmeyecektir. Tam tersine her şey olumlu olacaktır. 2026 yılının 11 Şubat tarihi itibarıyla bize getireceği çok şey var. Bu arada tabii ki hasta ve bizden gerçekten şifa bekleyen yani hastalara şifa diliyorum ve gerçekten ders sahibi olan insanların hepsine ben 2026'da deva diliyorum. Bol bereket diliyorum, kazanç diliyorum. Çocuğu olmayanlara, çocuk hasreti içinde yanıp tutuşanlara, kavrulanlara da bir an önce Allah'tan gerçekten evlat nasip etme yani evlat nasip olmasını diliyorum.
Her şey 2026'da gönlünüzce olsun. Huzur dolu bir hayat yaşayın inşallah. 25 sene, yani geçtiğimiz sene yaşattırdığı hiçbir olumsuz enerji üzerimizde kalmasın. Bugün saat 12 itibarıyla yeni bir yıla başlangıç yapacağız. Her şey hepinizin gönlünce olsun. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle, işinizle, özel hayatınızla ilgili hepinize mutluluklar, sağlık, bol şans ve huzur dolu bir sene diliyorum. 11 Hepinizi de Şubat kocaman öpüyorum. 11 Şubat'ın özelliği ne? Neden 11 Şubat itibariyle? 11 Şubat tarihinde kadar bütün bu geçmişte geçen 2 ay önce yaşadığımız retroların tamamen sonlanması, ortadan kalkması, bu, yarın değil öbür gün gelecek olan bir dolunayın enerjisi de öyle hemen gitmiyor 2-3 günde. Mesela boğaları çok etkileyecek ayın 3'ünde, 3 Ocak'ta. Özellikle toprak gruplarını ama boğa çok etkileniyor. Baş ağrısı yapabilir, sırt ağrısı yapabilir, yatak döşek sizi yatırabilir, olumsuz ve karanlık enerjilere koyabilir. Hayatınızda ummadığınız bir anda size ne bileyim bir olumsuz bir haber gelebilir. Bu dolunay döneminde mümkün olduğu kadar gökyüzüne bakmayın. O ayla temasa geçmeyin. Geçtiğiniz zaman inanın ki o kötü enerjiyi alırsınız. Hiç ben sevmem dolunayı. Bana da yaramaz Boğa burcu olduğum için. Ama tabii ki 11 Şubat'ın özelliği de şudur. En büyük özelliği aslında Şiron kavuşumlarının olacağı bir dönem. Açılar sert şu anda. O sertlikler biraz daha yumuşayacak. Biraz daha gevşeyeceğiz. Biraz daha hayata odaklı bakışımız çok daha farklı olacak. Ya biz mucizelerle karşılaşacağız, buna emin olabilirsin. Bilal abicim bu senin için de geçerli. Bak Aslan burcuna da baktım bakmadım değil. Senin için de geçerli bu. Senin hayatında da bir takım değişiklikler olacak. Büyük sürprizler olacak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Belki Evet. inanmayacaksın ama 2026'da yeni bir proje bekliyor seni. Ben şu an söylemek istemedim bunu. Gerçekten yeni bir proje bekliyor. Tekrardan siz de bu, izleyicileriniz ve takipçilerinizin karşısında. Böyle platformda değil ama ekran önünde olacaksınız. Onu hissedebiliyorum. Hayırlısı tabii, hayırlısı. Evet. Peki, senin, adresini bana sürekli olarak soruyorlar. Ay, evet, biliyorum. Onu dün Lütfen, de söyledim. Bana lütfen ulaşmak tekrar et. zor değil. Instagram adresim İpek Ünlü Koç yahut da İpek alt tire astro. Yani astroloji İpek. Zaten bunu Google'a da girdiğinizde sizin karşınıza çıkar. O yüzden dolayı çok merak ettiğiniz bir şeyler varsa doğum haritanızı da merak edebilirsiniz. Ne bileyim, işte, hayatım nasıl gidecek, üstümde enerji boyutu mu var, kısmetim niye takılı, evlenmek istiyorum, evlenemiyorum, neler yaşayacağım yahut da kapalı olan bir şeyleriniz varsa nasıl çözümleyebiliriz, neler yapabiliriz diye tabii ki destek alabilirsiniz. Her zaman her daim arayabilirsiniz. Instagram adresinden ya da Facebook'tan İpek Can Bulat ya da İpek Ünlü Koç olarak araştırdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Bilal abicim size de. Rica ederim. Instagram'dan İpek alt çizgi astro. Astro. Instagram'dan İpek alt tire astro ya da Tamam. İpek Ünlü Koç. Zaten orada bir televizyonda program yaparkenki bir profil resmim var. Onunla karşılaşacaklar. Gizlidir benim, adresim. Herkese almıyorum ama tahmin ediyorum, enerjimle hissediyorum olumluları, olumsuzları. Ona göre zaten kabul ediyorum. Buradan, ekleyebilirler, bana ulaşabilirler. Zor değil. Bundan sonraki zaten biz yarın yayın yapacak mıydık onu da bilmiyorum. Onun için bilmemiz gerekiyor bunu. Yılbaşının ertesi günü yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yok, yarın yapmayacağız. Cuma günü Tamam, yapacağız. cuma günü yapacağız galiba, Cuma doğru günü mu? yapacağız. Tamam, Cuma salı günü. ve cuma tekrardan eski Evet, formatımıza geri döneceğiz. evet. Ben Peki, Şebnem Hanım'a da selam sevgilerimi çok gönderiyorum. teşekkür ederim. Ben de eşime Ona da iyi Kadire'ye. seneler diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Dediğimiz İnşallah. gibi bu karanlık enerjileri yok etmenin günü bugün. Gece saat 12'de bereketinizin bol olması için lütfen eğer evindeyseniz, evlerinizdeyseniz bir narı şöyle bir ortadan yarın, patlatın. Onu bütün ev halkı olarak yemeye çalışın, yani yiyin. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler sevgili İpek. Ben Değerli teşekkür ediyorum. dostlar, İyi değerli seneler dostlar, diliyorum. Hoşça kalın. herkese iyi seneler diliyorum ben de. 2026 mutluluk ve sağlık getirsin hepimize. Hepimize, İnşallah. Amin. dünyanın her köşesinden bizi izleyen dostlara mutlu yıllar. İpekçim çok teşekkürler. Mutlu Ben yıllar. de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşça kalın. Sağ ol. Hoşça kal.